Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmediğim bir konseptle birlikteyiz. Misafir hazırlığı yapacağız. Bunun için 4 tane tarif hazırladım. 3 renkli börek, bisküvili kokostar pasta, portakal kremalı mevsim keki ve bir de tavuklu nohutlu çok güzel besleyici bir salata var. Umarım tarifler sizin de hoşunuza gider ve denersiniz. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak bisküvili rulo kokostar pasta ile başlıyoruz. Az malzemeyle yapılan çok lezzetli, görseli de çok güzel bir tarif. 2 paket pötibör bisküvi kullanacağım. Normalde ikisi de kakaolu kullanılıyor ama benim elimde bunlar vardı. Birini sade, birini de kakaolu kullandım. Rondodan un gibi olacak şekilde çektim. Şimdi bir tencerenin içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 50 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Malzemeler normalde bu kadar ama ben biraz da lezzet vermesi açısından yaklaşık 50 gram kadar krema ekledim. Krema ve çikolata eklemek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ben lezzet versin diye koydum. 50 gram kadar da sütlü çikolata kullanıyorum. Hepsini karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayana kadar ısıtacağım. Isıttım. Bütün malzemeler eridi. Şu an bu karışım sıcak gördüğünüz gibi. Bisküvilerin üzerine sütlü karışımı döküyorum. Ve karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur kıvamına geliyor. Bu kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tezgahın üzerine streç film seriyorum. Bu şekilde 2 parça kullandım. Hazırlamış olduğum bisküvili karışımı üzerine yayıyorum. Mümkün olduğu kadar kare şekline getiriyorum. İç kreması için Dr. Oetker'in vanilyalı pasta kremasını kullanacağım. Elinizde yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. 1 poşet toz krem şanti ile 1 su bardağı sütü çırpabilirsiniz. Bunun üzerindeki tarifle 1,5 su bardağı sütle çırpılması gerektiği yazıyor. O yüzden 1,5 su bardağı buz gibi soğuk sütle kremayı çırpıyorum. Çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Ve krema bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi hindistan cevizli kremayı bisküvilerin üzerine koyuyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde bir spatula yardımıyla yayıyorum. Streç filmle birlikte rulo haline getiriyorum. Bu ruloyu 1-2 saat kadar buzlukta, derin dondurucuda bekleteceğim. Böylece daha rahat kesilecek. Buzluğa kaldırıyorum şimdi. Yaklaşık 2 saat kadar beklettikten sonra artık çıkartıyorum streçi. İlk kestiğim dilimi biraz yamuk olduğu için servis tabağına koymuyorum genellikle. Yaklaşık 1 parmak kalınlığında dilimler keserek servis tabağına alıyorum. Buzlukta beklediği için çok rahat dilimleniyor. İstediğiniz kadar dilimleyip daha sonra streç filme sarıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman kesip çıkartabilirsiniz. Bu açıdan buzlukta tutabileceğiniz pratik bir tatlı aslında. Ben de kalan rulonun bir kısmını buzluğa kaldırdım. Başka bir zaman misafirim geldiğinde kullanacağım.
Aralara biraz çilek ekliyorum ve bu çeşidim bitmiş oluyor. Şimdi portakal kremalı çok güzel bir kek yapacağız. İlk olarak kekle başlıyoruz. 3 tane yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekeri mikserin yüksek devrinde yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Karışımın rengi iyice açılana kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu kıvama geldikten sonra 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2,5 su bardağı un kullanacağım. Bir paket şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Son olarak yarım çay kaşığı kadar da tarçın koydum. Ve kek harcım bitti. Şimdi tereyağı ile yağlamış olduğum fırın kabına kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, fanlı fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Büyük boy kare borcamda bu tarifi yapabilirsiniz. Tam geliyor. Kek pişerken kremayı hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum. Hazır da kullanabilirsiniz ama taze sıkılmış daha güzel oluyor bence. 1 su bardağı da süt ekledim. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 6-7 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Daha sonra tadına bakıp ilave edebilirsiniz toz şekeri. Bazen portakallar acı olabiliyor. Eğer ekşi gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz piştikten sonra. Kaynayıp koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Bu şekilde göz göz olduğunda artık altını kapatabiliriz. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 pakette şekerli vanilin koydum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Kek artık pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 5 dakika sonra üzerine 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu dökerek keki ıslatıyorum. Sulu kaldığına bakmayın, 5 dakika içerisinde bütün portakal suyunu kek çekiyor. Daha sonra hazırlamış olduğum portakallı kremayı da kekin üzerine döküyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden yaparsanız çok iyi olur. Ben yaklaşık 5-6 saat kadar buzdolabında beklettim. Kokostar pastadan krema artmıştı. Onunla bu şekilde şeritler sıkıyorum. Hindistan cevizi krema olduğu için biraz pürüzlü çıkıyor. Arada kalan boşluklara da biraz fındık ve portakal koydum. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen size dilimlenmiş halini de göstereceğim. İçini merak eden takipçilerim için. Hemen bir dilim kesiyorum.
İçi de bu şekilde yumuşacık, gerçekten çok güzel ıslak portakallı bir pasta oluyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız portakalın acı olmaması. Eğer acı olursa kremanız da acı olur. Mutlaka portakalların tadına bakarak kullanın. Daha önce başıma gelmişti. O yüzden söylüyorum. Şimdi 3 renkli börek yapacağız. 3 tane farklı harç hazırlıyoruz. İlk olarak tencerelerin içerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Ispanaklı harç için bir tane küp küp doğranmış soğanı tavanın içerisine koydum. Havuçlu harç için de yine aynı şekilde bir tane soğan ve 3 tane rendelenmiş havucu tencerenin içerisine alıyorum. İkisini birlikte kavuracağım. Havuçlar ve soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Diğer tencerenin içerisine de patates koydum 2 tane. Üzerine de su ekliyorum. Biraz da tuz koydum. Yumuşayana kadar haşlayacağım. Çok pratik bir börek değil. 3 tane farklı harç hazırlanıyor ama gerçekten çok lezzetli oluyor ve özel günlerinizde tercih edebilirsiniz. Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra üzerine doğranmış ıspanakları ekliyorum. Ben yarım kilo kadar ıspanak kullandım. Biraz da yeşil soğanım vardı. Onları değerlendirmek için onu da ekledim. 2 dal kadar. Siz eklemek zorunda değilsiniz. Biraz tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Ispanaklı harcı lezzetlendirmek için biraz peynir kullandım. Bir küçük kase kadar. 50 gram kadar da krema koyuyorum. Ispanaklı börekte çok seviyorum ben krema ve peynir. Elinizde yoksa yoğurt da kullanabilirsiniz. Ya da kendi sevdiğiniz şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Karıştırdıktan sonra artık ıspanaklı harç hazır hale gelmiş oluyor. Diğer tencerede havuçlar da iyice yumuşadı, o da hazır. Patatesler haşlandı. Üzerine birazcık pul biber, karabiber ve nane ekliyorum. Onu da iyice ezdim. Tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar. Çok az peynirim kalmıştı dolapta. Onu da ekledim değerlendirmek için. Şimdi böreğin sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağını bir kaba koydum. Karıştırıyorum. 4 tane yufka kullanacağız. Birinci yufkayı tezgahta açıyorum. Üzerine birazcık hazırlamış olduğumuz sostan döküyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar. Kaşıkla yayıyorum. Kenar kısımları iç tarafa doğru katlıyorum. Üç kenarından katladım. Düz olan yere ıspanaklı harçtan koyuyorum bol bol. Ve rulo şeklinde sarıyorum. Harçları hazırladıktan sonra böreği yapmak gerçekten çok pratik. Sevdiğiniz farklı harçlarla da yapabilirsiniz bu böreği tabii ki. İkinci yufkayı da yine aynı şekilde açıyorum. Biraz sos döküyorum. Üç kenarından içe doğru katlıyorum. Ve havuçlu harçtan ekliyorum. Rulo şeklinde sarıyorum. Üçüncü yufkayı yine açtım. Biraz sos sürdüm. İçe doğru katlıyorum. Patatesli harçtan koyacağım. Rulo şeklinde sarıyorum.
Şimdi son yufkayı artık tezgaha açıyorum. ...4-5 yemek kaşığı kadar sos ekliyorum. Kenarlardan içe doğru katlıyorum. Hazırlamış olduğum ruloların 2 tanesi alta, 1 tanesi üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve hepsini birlikte sarıyorum. Biraz büyük oluyor, gözünüz korkmasın. Bu şekilde büyük bir rulo elde etmiş oluyoruz. Kalan sostan rulonun üzerine birazcık sürüyorum ve bir parmak kalınlığında dilimlere kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Dilimleri çok kalın kesmeyin. Zaten börek büyük olduğu için porsiyonu çok büyük olmuş olur. Biraz ince keserseniz daha iyi olacaktır. Bir parmak kalınlığında yeterli geliyor. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında börekler kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 45 dakika sürüyor ama her fırın farklı olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen çıtırtısına bakalım. Çok güzel çıtır çıtır bir börek oluyor. Şimdi tavuklu, nohutlu çok güzel bir salata yapacağız. Bir kasenin içerisine bir tane haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü ekliyorum. Bir küçük konserve mısır. 6 tane kornişon turşu. Yarım bağ dereotu. 2 su bardağı kadar da haşlanmış nohut ekledim. Ben nohutlarımı yeni haşladığım için şu an biraz sıcak. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Sarımsaklı yoğurdun içerisine 2 yemek kaşığı da mayonez koymuştum. Hepsini karıştırıyorum. Ve salatayı kaselere paylaştırıyorum. Çok pratik, çok lezzetli, doyurucu ve besleyici bir salata. Üzerine de tereyağlı, kırmızı biberli bir karışım yapmıştım. Tereyağını biraz erittim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber koydum. Daha sonra ceviz ve birazcık erişte ekledim. Erişteler de böyle çıtır çıtır çok güzel bir lezzet verdi. Bitmiş hali bu şekilde. Bir de son olarak soslu mantı yapmıştım. Onu da sarımsaklı yoğurt ve maydanozla servis ettim. Bütün çeşitlerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.